Bence çok önemli bir şey daha ekleyebiliriz. Haklısın, aslında birinci madde oydu. Çok haklısın. Aynen. Şimdi ne yapıyorsun? Size muhteşem notlar aldığım defterimle videoya merhaba diyorum. Videodan size merhaba diyorum. Ben Hümeyra. Ben Ali. Bu videomuzda size İngiltere'ye taşınmadan önce yapmış olduğumuz hazırlıkları ve size yardımcı olacak şeyleri işte anlatacağız. Öncelikle söylememiz gereken önemli 2 madde var. Biri, biz kendi evimizde yaşıyoruz. O yüzden buradaki komple eşyalarımızı taşımayacağız. Yani burada eşyalarımızı komple alıp oraya götürmeyeceğiz. 2, bilet aldığınız hava yolları firmalarının size tanımış olduğu bir takım, yani çok sınırlı sayıda bir bagaj hakkı var. Bu 20-25 kilogram gibi oluyor. Tabii ki ek bagaj hakkı satın alabilirsiniz ama bizce onlar çok pahalı. Yanımızda getirmemiz gereken şeyler. Tabii ki kıyafetlerimizi alacağız. Oranın havası biraz dengesiz olduğu için ve hani Türkiye kadar sıcak bir yer olmadığı için çok yazlık şeyler almayı düşünmüyoruz. Her ne kadar elim sürekli elbiselerime gitse de ne yazık ki bir taraf kazak, mont ve hırka var. Bu sefer tam vaktinde oldu. 35.8. Ateş ölçerimizi yanımızda alacağız. Bu çok elzem bir şey değil tabii ki ama biz küçük bir şey zaten. Çok da yer kaplamıyor. O yüzden yanımızda almayı düşünüyoruz. Bunun yanında bir takım resmi belgeler. Mesela diploma. Hani iş ararken benim ihtiyacım olacağını düşünüyoruz. İşte evlilik cüzdanlarımızın bir dijital kopyası. Başka kimlik vesaire. Kimlikler, varsa ehliyet, ondan sonra pasaport fotokopilerinin PDF'leri ne olur ne olmaz. Bunları yani hangi cloud drive'ı kullanıyorsanız, işte Google Drive olabilir, ne bileyim Dropbox olabilir, ne kullanıyorsanız onlara kolay erişebileceğiniz bir şekilde depolamanızı tavsiye ederiz. Çünkü her an ihtiyacınız olabilir. Bir de videonun sonunda daha ayrıntılı bahsedeceğiz. Covid testi sonucunuzu PDF olarak indirip e-nabızdan drive'ınıza yükleyebilirsiniz. Çünkü ona da ihtiyacınız olacak. Yanımıza ilaç alacağız. Burada ilaç derken tabii ki komple eczaneyi sırtlanıp götürmeyeceğiz oraya. Sadece ilk aşamada karşımıza ne çıkacağını henüz emin olamadığımız için yanımıza işte bir tane ağrı kesici, bir tane soğuk algınlığı ve bir takım vücutsal problemlerimizi çözümlemede kullandığımız ilaçlarımızı götüreceğiz. Mesela ne bunlardan biri, kendi adıma söyleyeyim. Benim ne yazık ki güneşe karşı alerjim var, yani gözlerimin daha doğrusu. Çok fazla maruz kaldığım zaman akmaya ve kaşınmaya başlıyor. Geçen sene çok kötü bir olay yaşadım. Böyle ha geçer derken artık göremez hale geldim. Çok üzücü bir şekilde. İşte iltihaplandı artık, böyle çapaklanmaya başladı falan. Gözlerimi açamıyorum sabahları. Kötüydü ama bu sene güneşi gördüm. Görür görmez aynı şeyleri yaşamamak için hemen doktora koştum. İlaçlarımı aldım, damlalarımı aldım. Ben de Gaviscon kullanıyorum. Bir şişe Gaviscon alacağım yanıma. Çünkü orada 10 gün karantinada kalacağımız için gittikten sonra yani çok dışarı çıkamayacağız. O yüzden hani acil bir ihtiyaç olduğunda, özellikle ilaç ihtiyacı olduğunda en azından çok temel bazı şeyleri yanımızda götürüyoruz. Tırnak makası, törpü, böyle şeyleri alacağız. Tıraş bıçağı. Bir de aslında hiç kullanmasak da gerçekten kullanmaktan nefret ediyoruz. Yani hayatımızın hiçbir parçası değil ama seyahat tütüsü aldık. Ya bunu da şu sebep, bu arada hiç hakikaten kullanmıyoruz. Daha ne kadar söyleyeceğim bilmiyorum ama bunu almamızın da sebebi, bazı kıyafetlerimiz her ne kadar yani birçok kıyafetimizi her ne kadar ütülemesek de bazıları illa da ben ütüleneceğim diye ısrar ediyor. Yani çünkü buruşuyor, düzelmiyor. Genellikle keten kumaşlar oluyor bu. Onlardan aldık. Sormak da aklımıza gelmedi çünkü orada tuttuğumuz odada hiç var mı?
Ütü mütü var mı diye sormak aklımıza gelmedi. Almış bulunduk böyle bir şeyi. Elektronik eşyalar. Ne bunlar? Kameramız, tripodumuz, işte bataryalarımız, powerbanklerimiz, laptoplarımız, her şeyimiz yani kullandığımız bütün aparatlarımızı yanımıza götüreceğiz. Götüreceklerimizin yanı sıra götürmeyeceklerimiz var. Bunlar ne? Havlu, yorgan, işte tabak, çanak vesaire gibi şeyler olacak götürmeyeceklerimiz. Bunun sebebi de hani bunlar yerine hani oradan çok rahat temin edilebilecek ve hani çok pahalı olmayan şeyler bunlar. Hani o yüzden bavulda biraz yer açıp biraz daha kıyafet almayı tercih ettik biz. Yani herkes böyle yapmak zorunda değil tabi. Evet, aslında iki sebebi de aynı anda söyledim. Bu kadar. Tamam. 2. Parayı nasıl ve ne yöntemlerle taşıyacağımız. Bizce bu bayağı önemli bir konu. Evet. Para taşımak için mutlaka kendi bankalarınızla görüşün. Onların İngiltere'de anlaşmalı olduğu bir banka var mı veya İngiltere'de şubeleri var mı? Bu şubeler ne kadar yoğun, ne kadar rahat erişebileceğiniz şubeler, bunları araştırın. Biz kendi bankalarımızla görüştük ve hem işte yurt dışı para çekme kesintisi biraz fazla geldi, hem işte orada anlaşmalı bankaları ya yoktu ya da işte çok azdı, işte kendi şubeleri vesaire. O yüzden biraz araştırdıktan sonra İngiltere'deki Barclays bankasıyla anlaşmalı TEB'de hesap açmaya karar verdik biz. Oradaki işte diğer bankalardaki hesaplarımızdaki paramızı aktarıp normal bir kart çıkarttık. Bu kartla gidip herhangi bir Barclays ATM'sinden oradaki günlük para çekme limitini aşmadığı sürece istediğimiz kadar para çekebileceğiz. Bu sorunu şimdilik böyle hallettik. Tabii İngiltere'de ayrıca banka hesabı açmanız gerekecek. Bu sadece oraya gider gitmez hani nakit sıkıntısı olmasın diye pratik bir çözüm olarak yaptık bunu bu arada. 3. maddeye geçiyorum. 3. madde taşınmadan önce İngiltere ile ilgili ön bilgi araştırması. Nedir bu ön bilgi araştırması? The Crown izleyin. Netflix sponsorluğunda. Değil tabii ki. Keşke öyle olsaydı. Taşınmadan önce ön bilgi ne mesela? Gittiniz İngiltere'ye, 10-15 gün otelde kaldınız. Bu süreçte yaşayacağınız yeri araştıracaksınız. Hani bizce 10-15 gün hani nerede yaşamam gerektiğiyle ilgili bilgi edinmek yeterli bir süreç değil. İşte kalacağınız yerler, yaşayacağınız yerler ne kadar güvenli, eğer çocuğunuz varsa okula yakın mı, okulun başarısı ne gibi. Ya da işte kalacağınız odanın ya da işte dairenin vergi işte aylık ödeyeceğiniz council tax, belediye vergisi ne kadar. Ya da işte market alışverişleriyle ilgili fiyatlar olabilir, ona göre cebinize yapabilirsiniz. Telefon hattı alacaksınız, işte hangisinin çekim gücü daha iyi, internet hızı daha iyi, işte verdiği paketler hangisi daha ucuz gibi araştırmalar olabilir. Şimdi oraya gittiğimiz zaman hat alacağız ya. The best phone network in the UK 2021. Anladın mı? Anlamadın mı? Anladım tabii ki. Bu arada bunlarla ilgili videolar çekeceğiz. Bizi takipte kalın. 4. Sağlık. Bizce gitmeden yani ne kadar sağlık probleminiz varsa çözebildiğiniz kadarını çözün. Bizce. Biz öyle yaptık. Ertelediğimiz bütün sağlık problemlerini çözmeye çalıştık açıkçası. 5. Otel veya işte yaşayacağınız yeri ayarlama. Biz direkt yani otel bakmadık. Hemen oraya gider gitmez kendi orada tuttuğumuz kiralık odada karantinaya gireceğiz. Öyle daha rahat oldu. Çünkü biraz daha hesaplı oluyor doğal olarak. Hani gereksiz yere 10 gün bir otel parası ödemekten kurtulduk böylece. Bunu hani bir ev bulma videosunda daha detaylı açıklayacağız ama gerçekten çok kısaltan bir hizmet bulduk bu süreci. Ona da videomuzu bekleyin. Aynen. 6.
Uçağa binmeden önce yapılacaklar. Uçağa binmeden 72 saat önce PCR testi olmanız gerekiyor. Covid negatif çıkmanız gerekiyor. Yoksa uçağa alınmıyorsunuz. Veya işte testi oldunuz, biraz geç oldunuz, sonuç çıkmadı ve hani bir şekilde uçağa alındınız. Ama İngiltere'ye gittiğinizde hala testinizin sonucu yoksa ve negatif değilse 500 pound ceza alıyorsunuz. Testi 72 saat önce olmanız gerekiyor. Atıyorum mesela cumartesi günü gidiyorsunuz, sabah 8'de uçağınız mesela. Çarşamba günü 8'den sonra testinizi olmanız gerekiyor. Yani daha önce olursanız o 72 saate aşmış olacağı için uçak kalkış saatinden önce testinizin bir geçerliliği olmayacak. O yüzden o zamanlamayı ayarlamaya dikkat edin. Ve işte çok geç de yapmayın. Dediğim gibi uçağa alınmama ve orada ceza ödeme riskiniz var. Bunun dışında gene orada karantina süresince karantinanın 2. ve 8. günü olmanız gereken testler var. Bunları da gitmeden önce Gov.uk'dan bir link var. Oradan satın alıyor. Yani orada bazı sağlayıcılar var, dağıtıcılar, distribütörler var. Onlardan test alabiliyorsunuz sadece. Çünkü İngiltere hükümetinin onayladığı testler olmak zorunda. Bunların da fiyatı biraz değişiyor. İşte 100 pound'a da var, 500 pound'a da var. O iyice listeyi kontrol edin. Hani sizin için en uygun olan ve en güvendiğiniz şeyi testi alın deriz. Bunun dışında bir bilgi formu doldurmanız gerekiyor. O bilgi formunda karantinaya nerede gireceğinizi belirtmeniz gerekiyor. O yüzden kalacak yerinizi ya da evinizi ya tutmuş olmanız ya da kalacak yerinizi ayarlamış olmanız Otel gerekiyor. yani. Aynen. Bir de bazı bu karantinadan ve testten muaf olma durumları var. Onu da İngiltere hükümetinin web sitesi olan Gov.uk'dan bir kontrol etmenizi öneririm. Evet. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bence çok önemli bir şey daha ekleyebiliriz. Tamam. Sevdiklerinizi görün. Aa, Ailenizi evet, ziyaret doğru. edin. Arkadaşlarınızı ziyaret edin. Evet, haklısın, aslında birinci madde oydu. Çok haklısın. Aynen. Yani... Sevdiklerinizi, özür dilerim böldüm. Sevdiklerinizi gördüğünüz zaman aslında, yani onlara veda ederken aslında biraz daha işin ciddiyetinin farkında oluyorsunuz. Evet, insanın böyle pıt kalbi kırılıyor. Biraz böyle yani çok duygusal oluyor gerçekten ama hani hakikaten gitmeden de bunları yapmazsak ben şöyle hissediyorum, çok pişman olurdum diye düşünüyorum. Hala hani biz bu videoyu çektiğimizde göreceğimiz birkaç arkadaşımız ve dostumuz var hala ama yani ne zaman bir daha görüşeceğimiz belli olmadığı için böyle bir veda turnesi, veda hutbesi yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum ben açıkçası. Bitti o zaman. Bitti. O zaman umarım... Dur, kapatamadık ya. Olsun. Bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın bu arada. Çünkü burada söylemeyi unuttuğumuz şeyleri genellikle oradan söylüyoruz. Anlatıyoruz en azından. Bizi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Umarım... Zili mingir edin. Evet. Ki yeni video çıkınca haberimiz olsun. Aynen. Bizi de mutlu edersiniz vallahi gerçekten. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın. Ay.